Şimdi bir tane motifi filelerinde yaparak tamamladık. İkinci motifimizin file kısmına geldiğimiz zaman önce 2 tane trabzanımı yapıyorum. Buradaki son sırada hem fileleri yapacağız hem de karşıdaki buradaki filelerin içine ekleme yapacağız. Motifimizin düz yönü, buradaki motifimizin de düz yönü. Eklerken şöyle arka tarafını tutarak ekleyeceğiz. 2 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Diğer motifi alıyorum. Hemen trabzanın yanındaki boşluğun içine girdim. Şöyle kilitliyorum. 2 zincir çekip buradaki boşluğun içine girerek kilitliyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Karşıdaki boşluğa giriyorum. 1 2 zincir. Yine dolgumuzun tepesinde 3. trabzanın tepesine giriyorum. 2 zincir. Karşıdaki boşluğa. Üçüncü trabzanın tepesine ekledim. Yani 2 zincir çekiyoruz. Bir örneğimizdeki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar 2 zincir çekip karşılığındaki boşluğa hiçbir fileyi atlamadan, yani buradaki boşluk varken diğerine değil, sırayla böyle fileleri birbirine ekleyerek devam ediyoruz. Bu şekilde bütün fileleri karşılıklı ekleyerek omuz kısmını tamamlamış olacağız. Bakın şuradaki trabzanın yanındaki boşluğa geldik. Onu da ekledim. 2 zincir çekip buradaki motifimizin 2 trabzanını yaparak buradaki ekleme işini tamamlamış olduk. Şimdi burası eklediğimiz yer tam parçamızın, yani şurası kol üstüne gelecek yer, omuz kısmımız.
Motifimize devam ediyoruz. Aynı zamanda kol için şöyle bir boşluk bırakıp şu kısımda da bir ekleme yapacağız. Şimdi devam edelim. Motifimizin bu kenarında da son oyamıza kadar geldik. File yaparak bunu ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıp tam tepe noktasına da bir tane yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın parçamız şu şekilde. Diğer motifin şuradaki trabzanın yanındaki bir ikinci boşluğun içine girdim, ekliyorum. 2 zincir. Buradaki trabzanın yanındaki boşluğa geçiyorum. 1, 2 zincir. Şuradaki trabzanın yanındaki boşluğa 2 zincir ve buradaki trabzanımı yapıyorum. Burası kol altına gelecek yerimiz. Şöyle göstereyim eklemesini. Yani şurası kol yerimiz olacak. Şimdi yine devam ediyoruz. Buradaki kenara kadar filemizi yaparak sıramızı tamamlayacağız. Omuzu ekledik. Diğer kenara geldiğimiz zaman hemen şuradaki 2 tane boşluğu ekleyerek diğer kenara geçtik. Ve burayı da tamamladık. Trabzanı yaptım. Bu yapacağımız burizin bir tarafı. Diğer tarafında aynı şekilde hazırlıyoruz. Bakın şurası koltuk altı. Yani kol yerimiz. Şöyle koyuyorum karşılıklı. Burada da sadece bir tane diğer köşenin trabzanın yanındaki yere ekleyeceğim. Yani şurası tam V kısmının birleşme yeri olacak. Trabzanı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Diğer parçayı alıp şuradaki 2 trabzanın yanındaki boşluğa girdim. 2 zincir ve devam ediyorum. Bu ön ortanın birleşmesi sadece bu kadar. Yani bir tane boşluğu ekliyoruz. Şimdi kalan yerimizi de kenarımızda tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimizde yine şu trabzanın tepe noktasına giriyorum. Kilitliyorum ve şurada da bir sık iğne yaparak motifimizi bitiriyoruz.
Burası omuz kısmımız. Şimdi şöyle bir göstereyim parçayı. Burası ön V'miz. Diğer tarafta arkadaki V yerimiz. Parçanın bu tarafında kol için sadece 2 boşluk ekledik. Diğer tarafta da aynı şekilde. Ön ve arka ortada da birer tane böyle kafesi birbirine karşılıklı ekliyoruz. Yani görüntümüz şu şekilde olacak. Şimdi herhangi bir koltuk altından şuradan başlayalım. Şuradaki trabzanımız vardı arkadaşlar. Onun ikinci kenarındaki boşluğa giriyorum. Şuradaki ipimi bir kilitliyorum. Bir, iki, üç, dört, yine 5 zincirimizi çekiyoruz. Yanındaki boşluğa girdim. Kitlememi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi bu arada şu aşağıda kalan kısmı yükseltmek için tığıma 2 kere doluyorum. Tam buradaki birleşme noktasına girip 3 kere de yukarı çıkıyorum. Yine 5 zincir çekip trabzanın yanındaki boşluğa batarak bu kısmı şöyle bir düzleştirmiş olduk. Ve devam ediyorum. Zincir sayılarımız hep 5. Bu sırayı bu şekilde bütün etrafını file yaparak tamamlayacağız. Şimdi orta noktaya kadar gelelim. Aynı işlemi orada da yapacağız. Şu orta noktamız, yani bu ön kısmının V'si olan yer, trabzanın yanındaki boşluğa giriyorum. Önce kitlememi yaptım. Yine 5 zincir çekiyorum. Tığa 2 kere dolayıp tam birbirine eklediğimiz noktanın ortasına girerek bir, iki, üç kere de yukarı çıkıyorum. Beş zincir çekip devam ediyorum. Diğer kol altında ve diğer ön ortada da aynı işlemi yapıp sırayı tamamlıyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik. İlk başladığımız noktanın içine giriyorum. Oraya kitlememi yaptım. Ve yine buradaki zincirin orta noktasına kadar geliyorum. Ve bu sıra yine file olarak devam edeceğiz. Artık bütün boşlukların içine yaparak filemize devam ediyoruz.
Sıranın sonuna geldik. Yine ilk yaptığımız noktanın içine giriyorum. Kilitliyorum. Yine zincirin ortasına kadar ipimi yürüttüm. Şimdi tığıma doluyorum. Buradaki boşluğun içine yine 8 tane trabzan yapıyorum. Sekiz trabzanımı yaptım. Bir yanındakinin ortasına giriyorum, kilitliyorum. Yani motifte yaptığımız şekilde bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Yani boşlukların birinin içine 8 tane, diğerine kilitleme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buradaki boşluğun içine giriyorum, kilitliyorum. Diğer boşluğun içine 8 trabzan. Ve yanındakine de kilitliyorum. Şimdi sıranın sonuna geldik. Şu ilk başladığımız noktaya yine kilitlememi yapıyorum. Ve bu sıramız da tamamlanmış oldu. Şimdi burada 1 2 3 tane ipimi yürütüyorum. Yine zincirimi çektim. 1 2 3. trabzanın tepesine batarak 5 zincir file olarak bu sıramızı tamamlayacağız. Bundan sonra isteyen arkadaşlar direkt oyasına geçebilirler. Veya benim ipim ince olduğu için ben şimdi biraz daha yapacağım. Bir sıra file, bir sıra böyle dolgu olarak devam edeceğim. Evet. Orijinalinde arkadaşlar bu sıradan sonra oya kısmına geçiyor ama dediğim gibi benim ipim ince. Şimdi ben bir sıra sonra yine dolgu yapacağım, file yapacağım. Böyle yani göz kararı istediğim noktaya gelene kadar devam ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 sıra oya yaptım. Ama göğüs altını kısa istiyorsanız mesela 2 sıra yapsanız da yeterlidir. Şimdi oyanın üstüne file sırasında gittim. 5 zincir çekip hemen ilk başladığım yere ekliyorum. Yine zincirin ortasına kadar ipimi yürütüyorum. Artık oya kısmına geçiyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip yandaki halkanın içine sık iğne ile ekliyorum. Tekrar 3 zincir. Bir yanındaki halkanın içine yine 3 tane trabzan. Üç zincir. Bir yanındakine kilitliyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Üç trabzan, 3 zincir,
yanındaki boşluğa kilitliyorum. Tekrar 3 zincir, yanındaki boşluğa 3 trabzan. Sıranın sonunda 3 zincirle ekliyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip ilk yaptığımız trabzanın tepe noktasına şöyle bir kitleme yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığıma 2 kere doladım. Yaptığımız ilk battığımız yere tekrar batarak burada yine fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çekiyorum. Tığıma 2 kere dolayıp yanındaki trabzanın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çekip üçüncü trabzanın tepe noktasına da bir fıstık daha yapıyorum. Hepsini birlikte çektikten sonra hiç zincir çekmeden tığa 2 kere doluyorum. Diğer trabzanın tepesine geçiyorum. Yine aynı şekilde buradaki 3 trabzanın tepe noktalarına 3 tane böyle fıstıkları yapacağız. Tekrar aralarda 5'er zincir. Üçüncüyü yaptıktan sonra hepsini topluyorum. Tığa 2 kere dolayıp diğer 3 trabzanın ilkinin tepesine batarak devam ediyorum. Yani bu aşağıdaki 3 trabzanın tepesinde 3'er tane fıstık olacak. Üçüncü fıstığı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden 2 kere dolayıp diğer trabzanın tepesine geçip burada fıstığımı yapıyorum. Ve bütün aralarda 5'er tane zincirimiz var. Sıranın sonuna geldiğimizde yine burada 5 zincir çekmeyeceğiz. Son fıstığımı yaptım. Hemen ilk yaptığım fıstığa ekliyorum. Ve zincirimizin şöyle orta noktasına kadar ipimi yürütüyorum. Bir kere içine girip 1 2 3 zincir çekip bu da son sıramız arkadaşlar. Artık bitiriyoruz örgümüzü. 2 tane trabzan yapıp yanındakine geçip kilitliyorum. 3 zincir çekiyorum.
Buradaki 2 katını alıp ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirin dibindeki şuradaki 2 katı alarak 2 tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 zincir. Bir kere doluyorum. 2 katı alarak iki tane trabzan yapıyorum. Boşluğa girdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu yaptığımız zincirin dibindeki şuradaki 2 kat ilmeği alarak trabzan yapıp bir sonrakine geçiyorum. Etrafında bu şekilde tamamladıktan sonra bu rizimizin etek kısmı bitmiş olacak. Şimdi buradaki şu fileden sonra 1 2 3 sırayı kol kenarındaki filenin üstüne de yaparak kol kenarlarımız da bu şekilde olacak. Ve bunu da tamamlayalım. Hem kol kenarlarını yapalım hem de buranın son sırasını tamamladıktan sonra bir tek yakanın kenarına da aynı şekilde boyayı yapıp tamamlamış olacağız. Oyamızı tamamladık. Aynı oyadan dediğim gibi kol kenarlarına da her ikisine de 3 sırayı yapıyoruz. Yaka kenarına da şöyle omuzdan başlayalım. Hemen ilk trabzanı şu şekilde yaptım. Diğerine geçtim. Bu yaka kenarına da böyle bütün etrafını tamamlayacak şekilde aynı oyadan yapalım ve bu dizimizi bitirmiş olacağız. Bu dizimizin bütün oyaları bittikten sonra şöyle bir kordon geçireceğim alt kısmına. Kordonu da arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle ipi 2 kat yaptım. Yani bunu yaparken birinden yardım isterseniz çevirerek birini sağa birini sola bir tarafı böyle çevirerek klasik kordon yapımı bu şekilde bir kordon çalışması yaptım. Onu da örgümüzün şöyle 1 2 3. motifle ikinci motifin arasından böyle geçiriyorum. Burada bir büzdürme yapacağız. Daha sonra kordonun çok fazla uzun olursa uzunluğunu kesebiliriz. Burayı da böyle bağlıyorum. Dileyen arkadaşlar da uç kısmına şöyle aparatlar var. Onlardan takabilir. Evet, bu rizimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.